Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım her şey yolundadır. Bir düşüş yaşadık akşamüstü. Cuma günleri klasik değişmeyen süreç devam ediyor. Birazdan ne kadar zarardayız? Bu zarardan çıkmak için ne yapacağız? Hepsine bakacağız. Kademeler, planlar hepsini inceleyeceğiz. Standart devam edelim. Rainbow Ay bölgesinde olduğumuz zaten sabit gösteriyor. Mavili bölgedeyiz. Burada alacağız, unutacağız. Kısa vade, orta vade ama buraya bakarak böyle günlük trade yapılmaz, onu da söyleyelim. Pomo tarafı da hep altın örneğini veriyoruz, gümüş örneğini veriyoruz. O da çakılmış herhalde. Burada işler kırmızıya gittiği zaman ya dahil olmadığımız pariteye dahil olmayacağız ya da elimizdeki karları yukarılara stoplamaya başlayacağız. Bu da onu gösteriyor diyelim uyarı anlamında. Gelelim son 24 saatte kimler üzgün? Bitcoin'de bayağı 594 milyon dolar lik olmuş. Ethereum'da 353 milyon dolar. Bayağı longçuların tamamen tasfiye edildiği bir süreç olmuş gibi duruyor. Zaten burada da hep kırmızı, yani satışlar da devam ediyor. Gelelim bakalım heatmap'imizde şey yakalayabilir miyiz diye bakalım. Yani burada çok ekstra bir durum yok. Altlı üstü yatayda giden bir senaryo var. Üst bandımızla alt bandımız arasında da 3-4 binlik bir mesafe var. Buralar kırılacak ki tekrar yukarı ya da aşağıları düşünelim. Gelelim market cap'e. Evet, şurayı görünce dünkü videoyu izlemenizi tavsiye edeceğim maalesef. Genel olarak şurup gelmiş burada, bakalım bu ne durumda. Bunu bir ekleyelim. 4 saatten bakıyorum bu ara bir dönüş yakalar mıyız diye. Surup USDT. 300 33.99 doğru mu? Evet, doğru paritedeyiz. 100. parite olarak aldık. Gelelim market cap'imize. Dün ne dedik? Aynen olmuş. 2.74. Şu bölgelere bir çekilme mantıklı duruyor. 2.69, 2.74. Şimdi kaçta zaten? Bakalım. Eee, Bu 3 trilyon bölgesi durmadı, yani kalmadı orada. Ben de çıkamadım şimdi. Tekrar şöyle bir yenileyelim. Evet, zoom olarak kaldı. Şöyle bir yaparsam düzelecek. Evet, market cap'imizdeki yani 3 trilyon dolar bizi tutmadı burada. Şimdi şu bölgeye doğru geldik. 3.83. Yani buraların 2.69 civarları, 2.70'ler destek olup tekrardan bir yukarı yönü almasını bekleyeceğiz ama o yukarı yön tabii 3 trilyon dolara doğru olacaktır. Buranın aşağı kırılımı oldu artık. Yani bizi burada 2.40'a kadar götürecek senaryo şaşırtıcı olmaz. Buraya değmek, temas etmek sıkıntı olmaz, yani doğrusu olur. Burada onu takip edeceğiz. Genel olarak piyasa çakılmış şu an gördüğümüz. Korku endeksimizi dün demiştik, bu nasıl diyelim, yani şu an bakıyoruz mesela ama bu bugünü vermiyor bize. Dünün gece 3'e kadarki mevzusunu veriyor. Sonuçta burası yarın daha da beter olacaktır muhtemelen. Yani bu altcoin sezon endeksini çok kale alamayacağız. Yine her zamanki gibi normal şartlarda diplerde olması lazım. Gelelim dominans tarafına. Dominansın düşeceğini konuşuyorduk ama şimdi bilmiyorum tabii ki. Yine de 59, Ethereum 12, adı tarafı da 30 olarak duruyor. Burada bakalım durum nasıl? Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple olarak devam. Gelelim şimdi biz hafta sonuna girerken genel durumumuza bir bakalım. IOTA'da durumumuzu anlatacağız. Ne yapacağız? Zararımızı nasıl telafi edeceğiz? Hepsine bakacağız şimdi. Hatta şunları da bir açayım ben. Becerebilsek de dursun. Burada short şunu mu almıyor? Şurayı. Evet, niye bunu almadığını
Hop şöyle. Tamam oldu herhalde. Yani iki tarafta da açık işlem var. İkisi de zararda. Şu an öyle olması lazım. Daha bakalım ona da ne kadar zarardayız görelim. Planımızı da anlatırız. Zaten hani işleme girerken bir plan dahilinde giriyoruz. Yine de burada zararımızı, kârımızı hepsini açık açık bakalım nedir ne değildir. Short taraftan aslında işleme girerken anlatmıştım. Yani çok böyle şey yapmasam da orada da $130'lık bir bu copy trade bakiyeme göre kendi bakiyem tabii çok daha fazla zararda. Orada da $130'lık bir zarardayız. Anlatacağım şimdi buradaki işlemle ne yapacağımı. Yani sonuçta buradan da bir kârla çıkacağız ama burada da 653 küsur dolarlık bir zarardayız. Tamam, bu ikisinde çok olumsuz değilim açıkçası. Henüz öyle bir senaryo yok. Keşke hatta 77-74'lere gelip o benim emrimi karşılasa çok daha çabuk o işlemden çıkacağız. Gelelim şurupla devam edelim bakalım. Burası muhtemelen 10 Ekim'dir. Evet, şunu bir alalım. Buna da daha önce bakmışız. Güzel. Böyle bir yapalım. Hop. Love diyelim. Bunun aynısını da yukarıya bir atalım. Bu bize her zaman lazım. Sonuçta biz bu düşüşü yaşadık mı? Yaşadık. Onun için eee, bu bizim bir rehberimiz olarak devam edecek. Eee, Ay diyelim. Tepe bölgesi de burasıydı. Ne oldu? Orada çarptılar. Zaten orayı da geçemiyoruz. Bakın piyasa böyle işte. Genel olarak. Burada tabii sıkıntı genel anlamda şuranın test edilmemiş olması bence sıkıntı. Ama şu an baktığımızda bu dibi güzel çalışmış. Şu tepede güzel çalışmış. Aslında güzel bir senaryoda bence şurası çalışacaktır. Yani şurayı hedeflemek mantıklı yine. Diyelim geçelim LDO'ya. Burada da şu bölgelerde işleme dahil olmanın mantıklı olacağını konuştuk. Bence evet aynı şekilde devam. Yani burada o risk alınabilir. Ta ki 64'e kadar burayı silelim. Şimdi bizim borsayı geçelim bir. BCH. Evet, BCH'de dönüş yakaladık mı? Henüz yakalamadık. Onu net olarak söyleyebiliriz. Niye yakalamadık? Çünkü zaten 4 gün öncenin de altındayız. Bize daha destek olacak herhangi bir bölge yok. Bu da bize şunu gösteriyor. Daha düşüş yakalayabiliriz. Yani aşağı gidebiliriz. Tabii ki burada şu dipleri hedefleyebiliriz. 5.20 daha dip var. Şurada 448. Ama yani buranın çalışıp çalışmadığını bir takip edeceğiz. Şu bölgeyi 533'ü dip olarak alabiliriz sadece. Henüz yani. Onu yarın bakarız. Hatta şöyle atalım. Şu bölgeyi unutmayalım. Burası bizim dip seviyemiz olsun. Link için baktığımızda yani burada da aslında dönüş yakaladık demek için erken. Henüz erken burası için de bütün bölgeler yukarıda. Yani şurayı koyacağım yine. Bu takip etmelik. Bizim yarın bunun üstünde kalırsak senaryomuza bakarız. Ama onun dışında bu takip etme için şimdilik dursun. Buralarda risk alınır mı? Yani ben hani alıyorum kendi adıma o riski. Sadece şunun devamını isteyebilir yani piyasa sonuçta burada alıcılar var henüz tamamlanmamış. Aşağılara geldikçe de alıcı dahil oluyor. Yukarı atıyor ama yetmiyor. Sonuçta daha alıcılar var. TRX. TRX için bence olumlu bir senaryo var. Şöyle olumlu. Diyeceksin ki yani kıpkırmızı düşüyor. Olumlu nasıl? Ama yani şimdi biz bu kırmızılıkta o nasıl diyelim korkuyu mu onu almamız gerekiyor. Yani bu bölgelerde artık dahil olmak mantıklı bence yukarı yön için. Burada 30 bölgesini hedeflenebilir.
Şuradaki haftalık bölge. Ben buraya da şeyimi atarım. Sol için bence yukarısı evet. Aşağıda da şu bölgenin çalıştığını görüyoruz. Buraya da bir bölge atabiliriz. Bunu dip olarak alabiliriz. Eee, Çok böyle hemen panikle hareket etmek doğru bir şey değil. Özellikle spot maldaysanız oradan oraya atlamak kadar saçma bir şey yok. Eritirsiniz paranızı. Burada dönüş olarak şu bölgeyi takip edeceğiz. Ben çalışacağını düşünüyorum. Rum tarafında tam böyle net olmamakla beraber sadece şey için koyalım, takip için ama henüz net bir senaryo yok orada da. Şuraya konabilir. Evet, burada da o düşünülebilir. Yani 10 Ekim bölgesine hedeflenebilir ama şu yukarıdaki 59-60 bölgesi güzel duruyor. Burada olumsuz senaryonun içindeyiz zaten. Hani o daha olumsuzu tabii ki daha aşağılarda arayabiliriz ama yani şu bölgeyi takip edeceğiz 500 küsürü. Oradan dönüş mantıklı olabilir. FED tarafında da bence olumsuz bir senaryo yok. Yani burada şu bölgede almıştık zarardayız. Ama baktığımda kendi adıma hani şu bölge güzel bir bölge alım için değerlendirilebilir. Pazartesi salıya kadar kalırsa ben yüklü bir alım yapabilirim diye düşünüyorum. Yani şu bölge çok güzel bir bölge 19.37. Onu da düşünebiliriz. Hatta bu bölgeler şimdi kendi adıma baktığımda şuralar kadar %30 alınabilir. Güzel bir kar getirebilir. Öyle bakarsak burada da ada için yine şu bölgeyi dip yakalamaya çalışacağız. Henüz çoğu paritede yani baktığımız böyle aman aman bir dönüş yakaladık demek için erken onu söyleyelim. Şu bölgeyi de alabiliriz diye düşünüyorum kendi adıma. Niye? Haftalık, günlük, aylık burada şu bölgede bakın hepsi var. Ve buranın çalışmasını beklemek mantıklı. Ve aslında biz hani düşüş oluyor evet ama şunun olduğunu da ihmal etmeyelim. Bakın şimdi buradaki direnç olan bölgeleri de aşağılara çekiyoruz. Yani bunları da bir yerde desteğe alacağız. O zaman durum daha güzel olacak tabii ki. Yani önümüzdeki hafta daha güzel olur diye düşünüyorum açıkçası kendi adıma. Şuradaki senaryoda da şu bölgeyi ben takip ederim bu saatten sonra. BNB, evet BNB'de mor bir bölge belirledik ve tak oraya gelmiş. Güzel. Şimdi hmm, yani burada da şu kırılım tarzını ben sevmiyorum açıkçası. Fiyatın o hareketi güzel değil. Evet. Yani baktığımızda burada ne görüyoruz? Yani direnç olarak dönüyor zaten. Burada şimdi bu mor bölgeyi hatta bunu sileyim. Zaten hedef belirlemiştik. Oraya da geldim. Şuraya koyalım. Buradan dönüş olarak bir ilk sinyalimizi almaya çalışalım. Hmm, CZ. CZ için çok uyarmıştık inşallah. Dinleyenler olmuştur. Şunları artık temizleyelim. Bir dönüş konuşmuştuk orada. Şimdi CZ'de yukarı yönlü işlem için henüz bir şey oluşmadı. Buradaki bölgeler devam ediyor yani. Şu alanların bitmesi lazım. Düşüş yani şuradaki destekler de çok iyi bu arada yani buradan dönüyor ama burada haftalık aylık bölgeler falan var o yüzden dönüyor. Ama bize henüz günlük yani şunu biraz daha sarkınsa daha iyi olur. Yani burada ben direkt long işlem veya işte alayım kısmında değilim açıkçası. Dok için güzel bir bölge alım bölgesi bence. Şurayı bir işaretleyelim. Öyle bakarsak durumun kötü olmadığını göreceğiz açıkçası. Böyle bir yaparsak. Hmm,
Yani burada da şu bölgeyi bir dönüş olarak almak mantıklı. Buralardan işleme dahil olmak lazım. Yani mantıklısı o benim için. Petrol tarafında zaten şu 66'yı hedeflemiştik. Buradan dönmesi de normal. 3 ay önceki tepe bölge. 4 ay önceki bölgeye gider mi? Sanki gidecek gibi durmuyor. Bir dönüş tekrardan burada daha yatkın. Ethereum. Ve Ethereum gel. Ethereum bizim mor bölgeye geldi. Ben bu tarz şeylerde buralarda o riskin alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani güzel bir fırsat bölge ama dönüş yakaladık mı derseniz yok yakalamadık yani. Ee, Risk almak gerekiyorsa evet alacağız. Buralar kötü değil. Daha düşmez mi? Düşebilir. Ama o riski nerede alacağız? Yani bir yerde de dahil olmam lazım. Şimdi şöyle düşüneceğiz burada. Bir ay önceki bölgemiz, 2 ay önceki bölgemiz. Ondan hariç yani şu 2 ay önceki bölgeden sonra bizi karşılayacak alan net olarak şurası 2.124. Hatta daha güzel bölge 1.750. Şuralar 1.5'lar. Yani gelmez gibi görünse de o bölgeleri de ihmal etmemek lazım. Ama kısa vade trade için buralar bence alınabilir bölgeler. Ripple, Ripple. Henüz dönüş yakalamadığımız bir parite daha. Çünkü yani 4 günlük bölge yukarıda kaldı. Artık oralar direnç. Yani buralara geldikçe ret yiyecek. Burada da bizi destekleyecek hiçbir şey yok. Ta ki 1.25'e kadar. Şimdi burada bir dönüş yakalamaya çalışacağız. O yüzden takip etmek lazım. Şimdi buraya biz bunu atalım. Bir takip edelim bakalım. SC'ye bak. SC. Böyle yapsak. Burada şimdi bir şey bakacağım. Evet, %20. Yani bazı pariteler çok cezbediyor. Alım yapıp bir %20-25'lik kârda kovalanabilir gibi duruyor bence. Eee, Kötü de değil yani o anlamda bakınca. Da düşünebiliriz. Burada da bakın bütün bölgeler yukarıda yani dönüş yakaladık demek için erken olmakla beraber yine şurayı bir takip edelim bakalım. Bize şey lazım en azından bir günlük bölgenin aşağıda olması lazım. IOTA gel bakalım. Şu burada iki tarafta da zarardayız. Şimdi burada hedefim ve planımı hemen anlatayım kısaca. Beklentim şuraya gelmekti ama gelmedi. Olabilir. Şu 74'te benim ekleme yerim var. Bu 74'e düşebilirse şayet şu yukarıdaki işlemimi çok daha aşağılarda 85 civarlarında sonlandırırım zaten. Eee, Öteki taraf içinde 62.3 ya 623'ten önce bir ekleme yapmam. Buradaki durum, stratejim, bütün mantığım bu şekilde. Gerekirse beklerim, sorun değil. Benim amacım para kaybetmemek. Tanıyanlar bilir. Ben illaki kazanırız. Mühim olan kaybetmemek. Şu an zarardayız. Burada kârla kapatacağız. Kapattığımızda da yine zararımız olduğu gibi kârla kapandığını da gösteririz. Yani bu seviyelerden, bir dönüş yakaladık demek için erken. Şuradaki, bölgenin aşağısına atmakta sıkıntı. Henüz bir, dönüş yakaladık demek için çok erken yani. Aşağılara gelebilir. Dikkat etmek lazım yani. Bu sizler açısından benim zaten bütün opsiyonlarım, belli. Başka yapacağım bir şey yok burada. Gelelim Bitcoin tarafına. Bitcoin'de daha dün konuştuk. Bizi 80.000'e götürebilecek bir yol haritasını konuşmuştuk dünkü videomuzda. Eee, Şimdi de onun bir, senaryosunu da yaşamışız zaten. 81 küsürden dönmüş. Ama zaten çok belliydi yani, karşılayacak bizi bölge yoktu ve oraya kadar da geldi. Şimdi burada, bak şurası aslında orası da, Kasım. Buradaki bölgeyi çalışacağını beklemek mantıklı. Şimdi burada hedef olarak ne yapabiliriz? Tabii ki buranın çalışmasını bekleyip tekrardan
%92'leri hedefleyebiliriz. Yani bir 9-10 bin dolarlık yükseliş şaşırtmaz bizi. Ama dönüş yakaladık demek için erken. Yine de biz buraya bir bölgemizi atalım bakalım çalışacak mı? Gümüş ne yapmış ya? %15 mi yazıyor orada? 15. Ama normalde çok uyardık. Öyle uyardık. Yani buradaki kazanç güzel ama bu paritelerde işleme dahil olmadıysak hani izleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Bakın 4 gün önceki bütün bölgeleri aşarak aşağı geldi. Şimdi burada haftalık bölgeler var. Yani kendimizi 68'lerde 50'lerde görebiliriz yani. Bu bizi şaşırtmaz. Burada mevzu şu: eğer sen bunu alıp tutuyorsan, yani her gün her hafta alıyorsan sorun yok. Ortalaman düşer zaten. Altın da çakılmış. Bugün ben bakmadım açıkçası ama normal yani, çok uyardık bunu. Yani bunun olmama şansı yok zaten. Eee, Bizim genel yani bu trade psikolojisinde öyle bir sıkıntı var. İşte bakın 4 günde bir kere de aşağı yapmış. Hani hep böyle gidecek gibi. Daha dünkü videoda da var. Hep anlatıyoruz. Bir düşüşü görmek lazım yani, yaşamak lazım. 5'lere kadar yolu var mı? Var. Yani bakalım, aylıklar da değişecek şimdi, bu 1-2 gün var. Çok şey değişecek. Aylık video önemli bence. Dolar TL için 45 yukarıda hedefimiz sabit. Oraya gidiyoruz. Burada yine mor bölgeyi çizmiştik. Oraya gelmiş zaten. Şimdi dönüş aramak için tekrar bir senaryoya girişeceğiz. Ve bu dönemde kendi adıma başarısız trade ediyorum. Yani şöyle bir kaybım yok ama şu aşağıda belirlediğim bölgeler işte eee de göre aslında gitsem çok daha karlı olacak belki. Onunla ilgili de yani yön tayini vesaire hepsinde okey ama işlemlerde bir çıt 2 çıtlan bazen işte orada patlıyoruz. Bu ara şanssızız diyelim ama toparlayacağız. Burada yine dönüş yakalamak için o yeterli mi kısmına bakacağız. Sanki yani burada artık ufak ufak yukarı, yani bize şey lazım, bu cumartesi pazarın bir an önce bitmesi lazım. Eee, Günler geçmesi lazım ki seviyelerimizin yerleri değişsin. Şimdi baktığımızda çünkü burada senaryo şey değil. Yani dönüş yakaladık diyeceğimiz bir senaryo yok. Hani bir gün daha belki geçse evet. Ama henüz bakın bir gün öncenin de altına düşüyorsak orada biraz durmak lazım yani. Bu ney? Adır tarafı. Adır tarafı da yaptı yapacağını aslında ama bunu da diğerleri ayak uyduramadı. O yüzden burada da dönüşü düşünmek mantıksız değil ufak ufaktan. Gel bakayım dominans. Evet, dominansta bir yükseliş emaresi var mı bakalım. Bu bir mi? Bir, bir nerede? Heh, bir. 2, 3, 4. Tamam. Yani dominans tarafından ne yakalayabiliriz'e bir bakalım. Dominansta şu düşüş henüz daha bitmiş gibi değil bence. Eee, Yani ters köşe yapıp sat yukarı yapabilir ama bu düşüşün biraz daha devam etmesi mantıklı duruyor. Şimdilik böyle. Herkese bol kazançlar. Güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Bence ufak ufak spot mal alıp %10'luk 20'lik karlar için olabilir ama onun dışında bir gün daha en azından beklemekte fayda var diye görüyorum kendi adıma. Eee, Bize lazım olan hani o bir gün öncenin en azından üstünde kalacağımız bir senaryo. Onu yaşayalım. O sonra yani dahil olmak sorun değil yani. Bir yerde dahil olursunuz. Önemli olan orada daha garanti bir senaryo alabilmek. Bu şekilde herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.